İlk kez 1953 yılında Uluslararası Uçan Daire Bürosu'nun 200 üyesi kuruluşun Space Review adlı yayın organının Ekim sayısını aldıklarında garip bir şeyle karşılaştılar. Büro çalışmalarını durduruyor ve dergiyi kapatıyordu. Büronun kurucusu Albert Bender, uçan garip cisimlerin gizemini çözdüğünü ama bilinmeyen bir güç tarafından açıklama yapmaması için uyarıldığını yazıyor ve büyük bir baskı altında olduğunu belirtiyordu. Büro kapanacak ve dergiyi artık yayınlamayacaktı. Bender, Eylül ayında koyu renkli bir elbiseler giyen ve kendilerini Birleşik Devletler hükümetinin üyesi olarak tanıtan 3 kişi tarafından ziyaret edilmişti. Adamlar uçan daireler konusunda Bender'i bilgilendirmişler ve eğer bu konuda tek bir kelime daha yazar veya konuşursa kalan zamanını hapiste geçireceğini söyleyerek tehdit etmişlerdi. İşin garibi koydukları yasağın UFO'larla ilgili olmasıydı. Kendileri hakkında bir yasağa gerek duymuyorlardı. Sonraki 10 yılda Bender çok dikkatliydi ve sorulan tüm sorulardan ya kaçındı ya da geçiştirici cevaplar verdi. Bir zaman sonra büronun baş araştırmacısı Gray Barker sert bir tepkiyle ortaya çıktı. 1956'da yayınladığı Uçan Daireler hakkında çok şey biliyorlardı adlı kitabında Bender'in bir sömürücü olduğunu yazdı. Ona göre 3 siyah adamın hükümetle ilgileri yoktu. Onlar bizzat uzaylıydılar. Yani bir başka dünyadan gelmişlerdi. Bender bunu biliyor ama açıklamıyordu. Kitabın iddialarına karşın Bender 1962 yılına kadar yine sustu. 1962'de Bender Uçan Daireler ve 3 Adam adlı bir kitap yayınladı. Bender'in öyküsünde Güney Kutbu'na inen dünya dışı bir araç anlatılıyor. Bu araçla gelen uzaylılar 1960 yılına kadar dünyada kalmışlar ve sonra kendi gezegenlerine geri dönmüşlerdi. Kitaptaki en belirgin imaj ise siyah adamlardı. Yani son alacakları isimle siyah giyen adamlardı. Siyah giyen adamlar efsanesinin aslında tam olarak ne zaman başladığını bilemiyoruz. Onlarla ilgili daha eski ve değişik efsaneler de var. İnsanlık tarihini iyi okuyunca ilginç ipuçlarına rastlıyoruz. Kötü amaçlı, korkutucu ve gizemli, siyah giysili insanlara artık tarihte de rastlanmaktadır ve hemen her kültürde yer alırlar. Orta Doğu efsanelerinde çöllerde birden ortaya çıkan ve kurbanlarını etkileyen siyah giysili insanlar vardır. Benzeri efsanelere Orta Çağ'da, Orta ve Güney Avrupa'da da rastlanır. Bender, siyah giyen adamlara özel bir amaç yüklemektedir. Yani siyah giyen adamlar UFO meraklılarına karşı özel olarak görevlendirilmişlerdir. Daha öncelerde hiçbir UFO araştırmacısı siyah giyen adamlarla karşılaşmamıştı ya da kimse söz etmemişti. Öyleyse neredeydiler? Siyah giyen adamların ortaya çıkması daima UFO olayının yaşandığı yerin yakınında gerçekleşmektedir. Siyah giyen adamların genelde UFO olayının ardından bölgeyi temizlemekle görevli oldukları da düşünülmektedir. Sigorta satıcısı, portre fotoğrafçısı olarak kendilerini tanıtan siyah giyen adamlardan da söz edilir. Sonuç olarak amaç UFO olayının soruşturulmasını, araştırılmasını engellemektir. Siyah giyen adamların genel görünümleri ise çoğunlukla aynıdır. İnsana benzerler, yani insan gibidirler. Ama birbirlerine benzerlikleri aşırıdır. Sanki kopyalanmış gibidirler. Yağlı, parlak bir ten, ince dudaklar, çıkıntılı elmacık kemikleri, geniş ve bazen de aşırı parlak gözler. Sanki aşırı makyajlı gibidirler. Ve başlarında çok belirgin, kötü bir peruk vardır. Boyları değişkendir. Çok uzun veya çok kısa olabilirler. İlk bakışta normal bir insana benzemedikleri hemen belli olmaktadır. Yaşları ise belirsizdir. Yani tahmin edilememektedir. Hareketleri mekanik ve sesleri elektronik gibidir. Sanki nefes darlığı çekiyormuş gibi zor nefes almaktadırlar. Enerjilerini hemen tüketiyor gibidirler. Ve giysileri bilindiği gibi siyahtır. Ama onları anlatanlara göre elbiselerinin yeni mi, eski mi olduğu anlaşılamamaktadır. Literatürde siyah giyen adamlarla ilgili yaklaşık 40 olay yer almaktadır. İlişkilerle veya ilişkilerin kapsamıyla ilgili ipuçları zayıftır ve ciddi izler yoktur. Ama olaylar gerçektir.